Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Biliyorsunuz telefonlar ve bilgisayarlar için bu seriyi yaptık. Fakat tabletler kalmıştı. Bu videoda bence şu anda alınabilecek en iyi 5 tableti birlikte inceleyeceğiz. Ve burada özellikle piyasayı, dolar kurunu, yeni çıkan ve fiyatı daha alınabilir konuma gelen tabletleri düşündüğümde, hepsini derleyip toparladığımda şu piyasada alınabilecek en iyi tabletlerden bahsedeceğim. Ve baştan belirteyim, bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Yani benim almayacağım, önermediğim hiçbir tablet bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Ve bu tabletlerin hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan almanızı öneririm. Sizce bu seriyi fiyatlar değiştikçe, yeni modeller çıktıkça 2-3 ayda bir ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Açıkçası videoyu beğenmeniz ve abone olup bildirimleri açmanız, yani desteğiniz benim için gerçekten çok önemli. Şimdi hiç uzatmadan bu piyasada alınabilecek en ucuz tabletimize başlayalım. Burada Samsung'un Tab A9 Plus'ı görüyoruz. Ekran tarafında 11 inç Full HD Plus TFT bir panelle gelirken 90 Hz'lik bir tazeleme hızına sahip. Ekran kalitesi çok yukarılarda değil ama çözünürlük ve akıcılığı düşündüğümde vermiş olduğu deneyim, özellikle de fiyatına oranla kesinlikle yeterli. Donanım tarafında Snapdragon 695'i görürken performans anlamında 732G'ye denk bir işlemci diyebilirim. 4 GB RAM, 64 GB depolamayla da beraber geliyor ve 1 TB'a kadar hafıza kartı desteğimiz de var. Oyunlardaki performansı da fiyatının çok üstünde diyebilirim. Snapdragon 695 hem fazla ısınmayan hem de verimli bir işlemci. Bu noktada batarya olarak da 7040 mAh'lik bataryasıyla Tab A9 Plus oyun içinde alacaksanız genel kullanım içinde tam olarak bir günü rahatlıkla çıkartıyor. Hatta tablette gün içinde 2-3 saat uğraşıyorsanız da bu batarya 3 güne kadar da götürebiliyor. Batarya olarak da performans anlamında da üzecek bir tablet değil. Yazılım tarafında da Android 13 ile beraber geliyor. Klavye ve mouse desteğinin de olduğunu söyleyeyim. Arka tarafta 8, ön tarafta da 5 megapiksellik bir kameramız var. Dolby Atmos destekli dörtlü bir hoparlör sistemini bu tablette görebiliyoruz. İkinci sırada özellikle öğrenciyseniz ve kalemli bir tablet istiyorsak 10.000 bandının en iyisi S9 FE'yi görüyoruz. Tasarımda, malzeme kalitesinde bir o kadar premium ve şirin bir tablette karşılaşıyoruz. Alüminyum kasa, 10.9 inç QHD Plus 249 ppi piksel yoğunluğuyla beraber burada DCI-P3 renk uzayı 16 milyon renk gösterebilmesiyle ekran kalitesi Tab S7 FE'den de bir adım önde diyebilirim. 90 Hz'e beraber de daha akıcı ve tepkisel bir ekranla beraberiz. Özellikle çizim yapmak, not tutmak için bir tablet alacaksanız ve kompakt, daha taşınabilir bir tablet olsun dediğinizde Exynos 1380 Yonga seti performans olarak oyunlarda 30 FPS bandında verse de günlük kullanım, uygulamalar, not tutmak, dizi film izlemek için bu işlemci oldukça yeterli. PUBG gibi yüksek grafikli oyunlarda 30 FPS bir deneyim verebiliyor. Dediğim gibi oyun odaklı bir tablet değil. Çizim, not alma konusunda kalemin tepkiselliği kesinlikle başarılı. Bunun dışında Samsung DeX desteği tabii ki varken 8000 mAh batarya, 45 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Batarya performansı eğer tableti çok zorlamazsanız, yani not tutmak, PDF okumak için kullandığınızda ortalama 8 saat ekran süresi verebiliyor. S9 FE Android 13 ile gelirken 4 yıl Android, 5 yılda güvenlik güncellemelerini alacak ve IP68 sertifikasıyla da olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Üçüncü sırada yine bu bütçelerde ama oyun odaklı bir tablet istiyorsak burada Xiaomi Pad 6'yı görüyoruz. Tasarımsal açıdan Xiaomi 12T'nin tablet versiyonu diyebilirim. Kamera paketi oldukça hoş ve malzeme kalitesi de premium bir cihaz. Tamamen alüminyum bir kasa ile geliyor. Ekran kısmında 11 inç QHD Plus 309 ppi piksel yoğunluğuyla gelirken IPS bir panel burada kullanılmış ve bu ekranın en önemli artısı 144 Hz'lik yenileme hızı. Çok akıcı bir tablette beraberiz. Özellikle yüksek FPS destekleyen oyunlarda da bu akıcılık farkını net şekilde hissediyoruz. Donanım kısmında da Snapdragon 870'i görüyoruz ve 8 GB RAM, 256 GB depolamayla da birlikte geliyor. Oyunlarda PUBG'de akıcı grafiklerde 90 FPS, HD ve HDR
oyunlarda da 60 FPS'i rahatlıkla veriyor. Ultra HD'de de oynayabiliyoruz ve 45 FPS stabil bir şekilde oynatıyor. 90 aldığımızda yoğun patlama sahnelerinde kalabalık ortamlar harici 85'te 90 FPS bandında kararlı bir deneyim veriyor. Ses deneyimi, ses kalitesi ve ses yüksekliği fiyatına oranla çok iyi seviyede. 4. sırada 15006 benim tartışmasız favorim, yani iPad 10. nesli görüyoruz. 10.9 inç QHD Plus Retina IPS bir panelle gelirken iPad 9'dan en önemli artısı çerçevesiz tasarımı. Donanım kısmında 5 nanometre A14 Bionic ile gelirken 4 GB RAM, 64 ve 256 GB olarak iki farklı depolamayı görüyoruz. Ve iPad 10'u listenin ilk iki cihazından ayıran en önemli detay kesinlikle performans. Çünkü zaten PUBG'de, Call of Duty Mobile'de oyun adeta akıyor. Normalde bu tablet 120 FPS'i de destekleyebilecek bir cihaz. Ancak burada ister 90 ister 200 FPS versin. Ekranımız 60 Hz olduğu için deneyim olarak bize bir katkısı olmayacak. O yüzden ayarlarda 90'da 120 FPS'te yok. Ama oyunlarda ben hiçbir şekilde FPS drop'u nadir bile olsa kasma donma yaşamak istemiyorum diyorsanız iPad 10 şu anki fiyatıyla 15-20 bin bandının alınabilecek en mantıklı tabletlerinden biri. Ve son sırada hem oyun hem video render hem dizi film izlemek öğrenciler, üniversite için, yani her amaçta kullanılabilecek ve bütçeyi de çok yukarılara çıkarmadan alabileceğimiz en mantıklı tablet iPad Air 5. 10.9 inç iPad 10. nesille aynı ekranı görüyoruz. Ne 8 Gen 2 ne 8 Gen 3 bu tabletin yanına yaklaşamaz. Çünkü MacBook'larda gördüğümüz Apple M1 çipi iPad Air'de görüyoruz. 8 GB RAM, 64 ve 256 GB depolama ile gelirken oyun performansını herhalde anlatmama gerek yok. Çünkü performans olarak bu fiyat bandının açık ara en iyi tableti diyebilirim. En yüksek ayarlar 60 FPS, tüm oyunları rahatlıkla oynayabiliyoruz. Isınma, FPS drop'u gibi sorunlar söz konusu bile değil. Dolby Atmos stereo hoparlörleri de görebilmek mümkün. Dostlar, şimdi en önemli kısım, yani bu 5 cihazla ilgili son bir değerlendirme yaparsam, eğer ben tablete çok bir bütçe ayırmak istemiyorum ama performans, ekran ve batarya yönünde beni üzmesin diyorsanız Tab A9 Plus özellikle de 5000 TL altı fiyatını düşündüğümde çok mantıklı. Ama Tab A9 Plus'ta bir kalem desteği yok. Fakat ben kalemli ve ders çalışmak için bir tablet istiyorsam Tab S9 FE bu noktada çok mantıklı. Ve eğer S9 FE'nin 10.9 inçlik ekranı bana yetmez diyorsanız S9 FE Plus da gayet alınabilir bir tablet. Bütçem yine 10.000 bandında ama oyun odaklı bir tablet istiyorsam bu noktada Xiaomi Pad 6'yı alırdım. Fakat bütçem 15.000'e daha yakın ve özellikle de tableti aldığımda 6-7 yıl uzun süreler kullanmak istiyorsam bu noktada A14 Bionic 4 GB RAM ve en az 5 yıl daha güncelleme alacağını düşündüğümde iPad 10. nesil çok mantıklı. Ama bütçem 15'te 20.000 bandındaysa burada daha yüksek bütçeli laptoplara bile kafa tutabilecek bir tablet iPad Air 5 benim kesinlikle favorim ve açıkçası listeyi de genel anlamıyla değerlendirdiğimde bu tabletlerin hepsi performans, ekran kalitesi, batarya ve uzun ömürlük tarafını düşündüğümde fiyatlarının açık ara en iyisi diyebilirim. Ve tekrar hatırlatayım, bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Bu tabletlerin hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve açıkçası özellikle piyasayı ve alım gücümüzü düşündüğümde bütçeyi çok da yukarılara çıkarmadım. Yoksa bu listede M2 işlemcili iPad Pro, Galaxy Tab S9 ve yeni nesil M4 işlemcili iPad Pro'yu da rahatlıkla görebilirdik. Fakat tableti profesyonel amaçlı, yani içerik üretimi, render, Photoshop, video kurgu, mimarlık gibi daha üst seviye işler için kullanmayacaksanız iPad Air 5 çoğumuz için rahatlıkla yeterli. Peki sizce şu anda alınabilecek en iyi tabletler neler? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum ve bu serinin devamı da tamamen size bağlı. Videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da yine yorumlarda yazabilirsiniz. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.